Zihnindeki zincirleri kır, özgürleş ve iyileş. İyileşmek için yüzleşmek gerek. Kafamızın içinde dönüp duran, her fırsatta karşımıza çıkan ve bizi sürekli aşağı çeken düşüncelerden artık kurtulma vakti gelmedi mi? Sanki zihnimizde zincirler varmış gibi bu düşünceler bizi geçmiş korku ve endişelerimize bağlıyor. Gerçekten isterseniz bu zincirleri kırma gücüne sahip olduğunuzu görürsünüz. İçimizdeki cesaret ve şefkati farkındalıkla birleştirdiğimizde bu zincirleri kırmak kolaylaşacak. İç seslerin en mutlu anınızı sabote etmesini engellemek yine sizin elinizde. Sizi rahatsız eden, kafanıza takılıp kalmış her ne var ise onunla yüzleşmeye hazır mısınız? Geçmişinize bir göz atın. Kaçıp durduğunuz, belki de yıllardır halının altına süpürdüğünüz bir şeyler var. Kurtulmak için yüzleşmek gerek. Sizi tutan ne? Neden bir türlü özgür hissedemiyorsunuz? Cevapları öğrenmeye hazırsanız videonun sonuna kadar benimle kalın. İşte bu yüzleşme yolculuğuna çıkarken size rehberlik edecek adımlar. İlk önce düşüncelerinizi derinden tanıyın ve tanımlayın. Kök nedenlerini anlamaya çalışın. Alın bir kağıt kalem yazın. Sadece düşüncelerinizi yazmakta kalmayıp, düşüncelerle birlikte bunların ne zaman ortaya çıktığını, hangi durumlarda etkilenerek tetiklendiğini ve size neler hissettirdiğini de yazın. Bu düşüncenin sizi nasıl etkilediğini kendinize sorun. Bu şekilde somutlaştırmak, düşüncelerin köklerine inmenizi kolaylaştıracak ve üstünüzdeki etkisini anlamanızı sağlayacak. Mesela kendinizi yetersiz hissediyorsanız, düşüncenin ilk ne zaman ortaya çıktığını fark edin ve devamında hangi olaylar karşısında ortaya çıkıyor? Bu sorunun cevabını bulun. Belki kaçırdığınız bir fırsatta ya da yeni bir planı gerçekleştirirken veya yeni bir projeye başlarken olabilir. Hatta eski bir hatanız hatırlatıldığında bile olabilir. Bu düşünceler size ne hissettiriyor? Kaygı mı? Korku mu? Öfke mi? Umutsuzluk mu? Üzüntü mü? Değersizlik mi? Ya da hangi olumsuz duyguyu hissettiriyor? Bu soruların yanıtları ile düşüncelerin köklerini anlayıp altında yatan derinlerine inmiş inançlar olduğunu görüp bunların sizi ne şekilde etkilediğini fark edebilirsiniz. İkinci adım kanıt toplamak ve bilişsel çarpıtmaları tanımaktır. İnançlar olduğunu görüp bunların sizi ne şekilde etkilediğini fark edebilirsiniz. İkinci adım kanıt toplamak ve bilişsel çarpıtmaları tanımaktır. İnançlar olduğunu görüp bunların sizi ne şekilde etkilediğini fark edebilirsiniz. İkinci adım hep en kötüsünü düşünmek, ya hep ya hiç düşüncesinin var olması, zihin okuma, genelleme yapmak bilişsel çarpıtmalardır. Burada yapmanız gereken bu olumsuz düşüncelerin gerçekten ne kadar doğru olduğunu sorgulamaktır. Düşüncenizin aksini kanıtlayan durumları, başarıları, yeteneklerinizi, zorlukların üstesinden geldiğinizi hatırlayın ve bu durumları kendinize kanıtlamış olun. En kötü senaryonun gerçekleşmek zorunda olmadığını, hayatta siyah ve beyazın yanında gri tonlarının da olduğunun farkına varıp başkalarının ne düşündüğünü bildiğinizi varsaymayı bırakabilirsiniz. En kötü senaryonun gerçekleşmek zorunda olmadığını, hayatta siyah ve beyazın yanında gri tonlarının da olduğunun farkına varıp başkalarının ne düşündüğünü bildiğinizi varsaymayı bırakabilirsiniz. Bu çarpıtmaları yakaladığınızda yaşadığınız olumlu hatıralara odaklanın. Başarıları hatırlayın. Bunlar gerçektir. Gerçekler her zaman çarpıtmalardan güçlüdür. Üçüncü adımda yüzleşmeye kolaydan zora doğru başlayın. Daha az rahatsız edici düşüncelerden zaman içinde sizi daha çok zorlayanlara geçin.
Bu çarpıtmaları yakaladığınızda yaşadığınız olumlu hatıra bu stresinizi azaltır ve başarılı olmanıza yardım eder. Her bir küçük adım sizi bağlayan zincirin halkalarını gevşetir ve size direnç kazandırır. Sizi daha zor adımlara hazırlar ve sonunda zincirleri tamamen kırmış olursunuz. Örneğin toplum önünde bir konuşma yapmanız gerekiyor ve bu sizi kaygılandırıyorsa önce bunu küçük topluluklarla yapın. Bu aileniz ya da bir iki yakın arkadaşınız olabilir. Onlar için küçük bir sunum hazırlayın ve konuşmayı yapın. Bu sizi cesaretlendirecektir. Sonra 4. adıma geçin. 4. adımda destek alın. Yüzleşme süreci duygusal açıdan bazen sizi zorlayabilir. Bu bireysel bir yolculuk olsa da tek başınıza yol almak zorunda değilsiniz. Yükler paylaşıldıkça hafifler. Ailenizden, arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. Bazen yalnız olmadığınızı bilmek, bazen birinin sizi sadece dinlemesi bile sizi ferahlatır. Bu sanki nefes almak ya da zihninizdeki bulutların dağılması gibi. Eğer bu süreçte zorlandığınızı hissederseniz bir uzmandan yardım almanız zayıflığınızı değil, kendinize verdiğiniz değeri gösterir. 5. adım kabullenmektir. Bu süreçte hissettiğiniz duygulara saygı gösterin. Korkmak, kaygılanmak, üzülmek, değersiz ya da yetersiz hissetmek. Bunların hepsi doğaldır. Bu duyguları bastırmaya çalışmak yerine açığa çıkmalarına izin verin. Duygularınızı yaşayın, yaşayın ve bitirin. Geriye dönmeyin. Bunu yaparken onları kabul edin ki iyileşme başlasın. 6. adımda kendinize şefkat gösterin ve izin verin. Kendinizi suçlamak, tekrar geçmiş hatalarınıza dönüp onları güçlendirmek yerine kendinizi affetmeyi seçin. Herkes hata yapar. Hatalarınızı tekamülünüzün bir süreci olarak görün ve kendinize şefkat gösterin. Sabırlı olun ve bu süreçte kendinizi sevgiyle sarıp sarmalayın. Kırılmış yönlerinizi merhametle tamir ettiğinizde zihninizdeki zincirler kırılmaya başlar. 7. adımda kendinizi kutlayın. Kendinize olan güveninizi arttırmak için ne kadar küçük olursa olsun attığınız her adımdaki ilerlemenizi kutlayın. Bu aynı zamanda motivasyonunuzu da arttırır. Yüzleşme ve iyileşme bir süreçtir ve kendinize karşı dürüst olmanız bu süreci iyi yönetmenizi sağlar. Her düşüncenin bir kaynağı olduğu gibi her duygunun da bir hikayesi vardır. İyileşmek için yüzleşmek gerek. Bu sürekli devam eden bir yolculuktur. Bunun için her gün birkaç dakikanızı ayırın. İyileşmek için attığınız adımlar daha sağlıklı zihinsel duruma ve daha iyi bir bilinç seviyesine ulaşmanıza yardım eder. İyileşme, Allah'a güvenmek, onun rahmetine sığınmak, nefisle mücadele etmek, sabırla ilerlemek, ilerlerken tevazu göstermekle olur. İyileşmek için attığınız adımlar daha sağlıklı zihinsel duruma ve daha iyi bir bilinç seviyesine ulaşmanıza yardım eder. Bu konudaki İbnül Arabi'nin sözleri şöyledir. Kendini bilmek hakikatin başlangıcıdır. Gerçek yüzleşme nefsin karanlıklarını aydınlatmaktır. İçsel yaralar Allah'a yönelmekle iyileşir. Şunu aklınıza not edin. Zincirler içeriden kırılır ve siz bu güce sahipsiniz. Şimdi kendinize sorun. Düşüncelerinizle yüzleşip onları dönüştürmeye hazır mısınız? Gerçekten özgürleşmeyi istiyor musunuz?